Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un bileti kesildi. Federal Meclis, Şansölye Olaf Scholz'dan güven oyunu çekerek yeni seçimlerin yolunu açtı. Scholz, Cumhurbaşkanı Steinmeier'e parlamentonun feshedilmesini önerdi. Federal Meclis yapmış olduğu oturumda Federal Şansölye Olaf Scholz'a olan güvenini geri çekti. Federal Meclis Başkanı Bas'ın yaptığı açıklamaya göre güven oylamasında 207 milletvekili Scholz lehine, 394 milletvekili aleyhine oy kullanırken 116 milletvekili de çekimser kaldı. Dolayısıyla Şansölye amaçladığı gibi gerekli çoğunluk olan en az 367 oyun oldukça gerisinde kaldı. Bu Federal Cumhuriyet tarihinde Federal Meclis'in güven oylamasına gittiği 6. oylama. Scholz yeni hükümetin yemin edene kadar başbakan vekili olarak görevine devam edecek. Parlamentonun feshedilip edilmeyeceğine ve ne zaman feshedileceğine Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier karar verecek. Oylamanın ardından Başbakan Scholz, Steinmeier ile bir araya gelerek Federal Meclisi feshetmesini istedi. Almanya yasalarına göre Cumhurbaşkanının kararını vermek için 21 günü var. Kararın olumlu olması halinde federal seçimlerin 60 gün içinde yapılması gerekiyor. Onun onayı bir formalite olarak da görülüyor. Steinmeier'in onayı 23 Şubat'ta yeni bir seçimin önünü açıyor. Almanya tarihinde en son Temmuz 2005'te Scholz'dan önceki son SPD'li şansölye Gerhard Schröder'in görev süresinin sona ermesi nedeniyle yeni seçimler yapılmıştı. Değerli izleyicilerimiz, Olaf Scholz ektiğini biçti. Bu duruma ülkeyi kendisi getirdi, partisini ve kendisini bu noktaya getiren başsorumlu. Kıymetli izleyicilerimiz, Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte Almanya ekonomisi gerçekten bugüne kadar görülmemiş büyük bir darboğazın içerisine girdi. En büyük otomotiv şirketleri fabrikalarını kapatacaklarını, işçiler çıkartacaklarını açıkladılar. Emekliler Almanya'da hiç bu kadar kötü duruma düşmemişti. Almanya'da bugüne kadar hiç sosyal yardımların kısılması, azaltılması konuşulmamıştı ve yine hiç bu kadar Almanya gibi üreten, büyük bir sanayiye sahip olan devlet enerji sıkıntısı yaşamamıştı. Hepsi Scholz'un döneminde oldu. Rusya-Ukrayna Savaşı'nı Scholz yönetemedi. Almanya'nın şöyle bir durumu var. Amerika Birleşik Devletleri'nin değirmenine su taşıyor. Amerika'nın Avrupa'daki bütün politikalarına eksiksiz bir şekilde Scholz hizmet etti. Üreten, sanayisi dev olan dedim Almanya için, değil mi? Ama enerjide dışa bağımlı. Rusya ile olan ilişkilerini kesip attı. Amerika Birleşik Devletleri öyle emretti. Ukrayna'da halen devam eden bir savaş var. Bunun ekonomik bedelini Almanya ödedi, ödemeye devam ediyor. Putin doğalgazın vanalarını kapattı. En çok zarar gören ülke Almanya oldu. Bugün doğalgaz, petrol daha pahalıysa işte bu yüzden. Almanya Rusya ile iyi geçinmek zorunda. Başka yolu yok. İkinci bir alternatif var. Onu açıklayacağım. İkinci alternatif Türkiye. Anlatacağım ama şunu söyleyelim. Scholz her ne kadar geçtiğimiz günlerde yeniden aday olacağını açıklasa da artık partisinin kazanma şansı yok. Almanya'yı yeni bir koalisyon bekliyor. En çok yükselişi yapan parti ise AfD olacak. Irkçı söylemleriyle bilinen AfD ekonomik krizde kafatasçılık yaparak oylarını arttırdı.
Bunlar gerçek. Almanya enerji krizini çözmek zorunda. Nasıl çözecek? Ne dedik? Türkiye. Doğu Akdeniz'de Türkiye önemli enerji yataklarını buldu. Ancak Almanya kendi aklı olmadığı için, Amerika'nın aklıyla hareket ettiği için Türkiye'nin bu doğalgaz, petrolü Doğu Akdeniz'de çıkarmasına müsaade etmedi Avrupa Birliği olarak. Yunanistan'ı öne sürdüler. Avrupa Birliği'nin bu şımarık çocuğu olan Yunanistan'ı hayır çıkartamazsın dediler. Oysa ki bugüne kadar bu doğalgaz, petroller çıkartılsaydı Almanya'nın en az %70 Rusya'ya olan enerji bağımlılığı ortadan kalkacaktı. Yapmadılar. Bakın Amerika'nın Almanya'ya, Avrupa'ya verdiği zararı anlatıyorum. Amerika geldi Irak'ı karıştırdı, Suriye'yi karıştırdı, Körfez ülkelerini karıştırdı. Ama bu işte Amerika büyük para kazandı. Kim kaybetti? Avrupa kaybetti. Şu an Orta Doğu'da bu kaos olmasaydı Avrupa'da enerji daha ucuza satılacaktı. Ama Amerika buna müsaade etmedi, etmeyecek. Almanya'nın, Fransa'nın, Hollanda'nın tek çıkış yolu Türkiye. Doğu Akdeniz petrol yatakları. Başka bir yol, yöntem yok arkadaşlar. Almanya bunu anladı. Yaklaşık 3 hafta önce Almanya Başbakanı Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir telefon görüşmesi yaptı. Neden? Baktılar ki bu iş öyle taşıma suyla dönmeyecek. Çünkü Rusya vanaları kapattıktan sonra enerji vanalarını Almanya doğalgazı, petrolü Orta Doğu'dan tankerlerle, gemilerle aldı. Ama bu sürdürülebilir bir durum değil. Pahalı bir tedarik. Onun için geri adım attı ve artık Almanya'nın Türkiye'den başka müttefiki yok olmayacaktı. Amerika nereye girdiyse kan, gözyaşı bırakır, zarar bırakır, parayı alır, insanları öldürür ve çıkar. Amerika'nın genel politikası bu. Şu anda Rusya-Ukrayna savaşında Avrupa'yı darmaduman etti Amerika. Kendisi 10.000 kilometre uzaklıktan düğmeye basıyor, Almanya parayı veriyor. Ukrayna'nın başında bulunan Zelenski, bu tiyatrocu hokkabaz, ülkesini Amerika'nın ve Almanya'nın vaatlerine inanarak darmaduman etti. Ben Rusya'yı konuşmuyorum. Rusya işgalcidir. Onu kabul ediyorum. Ama bu iş masada çözülebilirdi. Evet, çözmediler. Çözmek istemediler. Çoktan Rusya-Ukrayna savaşı sona ermişti. İstanbul'da barış anlaşması imzalanacaktı. İngiltere Başbakanı Zelenski ile görüştü, imzalarını çektiler. İşte Batı böyle bir Batı. Ey Almanya, ey Scholz, konu nereden açıldı? Güven oyunu kaybetmesinden. Scholz'un siyasi hayatı bitmiştir arkadaşlar. Almanya'da yeni bir koalisyon olacak ve AfD'nin bakanlıkları olacak. En az. Göreceksiniz. 86 numaralı muhteşem bu daireye hoş geldiniz. Bu daire çok gözde bir lokasyonda. Üstelik dubleks bir daire. Biraz sonra göreceksiniz. Üst katı var, terası var. Tam 160 metrekare. İstanbul'da biliyorsunuz her bir metrekare bile çok çok değerli. Şu anda bu özel dairenin hem salonundayız hem de mutfağındayız. Mutfağında tüm ankastreler var burada. Çok yeni bir buzdolabı var. No frost. Aynı şekilde burada fırın,
ocak, davlumbaz ve dünyanın en iyi markalarından bir tanesi olan Franke marka. Bunun yanı sıra mutfak dolaplarını görüyorsunuz. Aynı zamanda bulaşık makinesi de bu evi alacak olan şanslı izleyicimiz tarafından hazır bir şekilde hemen kullanabilir. Bunun yanı sıra dairede hazır klima da var. Yani sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Geleceksiniz, daireyi alacaksınız. İster kiraya verin, isterseniz kendiniz taşının. Dairemizin hemen giriş bölümünde salonun yanında yine çok özel bir oda var. Bu oda yaklaşık 12 metrekare. Aynı zamanda dolapları hazır. Çalışma odası olarak da kullanılabilir. Yani daireyi satın alacak kişinin hiçbir masraf yapmasına gerek yok. Aydınlık bir oda. Şundan da bahsetmek istiyorum değerli izleyicilerimiz. Burası merkezi sistem ısıtmaya sahip. Ne kadar yakarsanız o kadar ödüyorsunuz. Yani daire boş kaldığında ekstradan para ödemek zorunda değilsiniz. Kaloriferleri de görüyorsunuz, petekleri. Kullanmak isterseniz kullanıyorsunuz. Böyle bir daire, 2 katlı bir daireyi alt katta bir tane petek yakmak, bir de yukarıda bir tane petek yakmak yeterli olur. Yani tasarruflu, çünkü binanın dışı da mantolama kaplı. Yani sıcaktan, soğuktan etkilenmiyor. Şimdi izninizle hemen kapı girişini size göstermek istiyorum. Burada da değerli izleyicilerimiz bir tane portmanto var. Aynalı bir şekilde eşyalarınızı yerleştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hazır. Ekstradan bir dolap yapma maliyetiniz, marangoz maliyetiniz yok, söz konusu değil. Şimdi yine girişte, hemen girişte de bir tane tuvalet var. Dubleks olan bu dairemizin geniş bir balkonu var. Yukarıdaki odaları da hemen size göstermek istiyorum. İstanbul gibi dünyanın en önemli metropollerinden bir tanesi olan bu şehirde daire sahibi olmak gerçekten çok çok önemli. Sadece bir daire sahibi aslında olmuyorsunuz. Büyük bir yatırım yapıyorsunuz. Kendi geleceğiniz için, ailenizin geleceği için çok çok önemli. Şimdi burası fazla eşyalarınızı koyabileceğiniz bir ardiye alanı gibi bir yer diyebiliriz. Gördüğünüz gibi fazla eşyalarınızı da burada muhafaza edebilirsiniz. Bu odanın büyüklüğü yaklaşık 12 metrekare. Çok aydınlık bir oda. Üstelik bu odada yine her şey düşünülmüş. Mimarlar tarafından dolapların yeri oluşturulmuş ve daire sahibi tarafından yine birinci sınıf mobilyayla dolaplar yapılmış değerli izleyicilerimiz. Geldiğinizde hemen dolaplarınızı hazır bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu odadan isterseniz terasa geçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi yaklaşık 25 metrekare bir özel alan, teras. Buraya oturma gruplarınızı koyabilirsiniz. Oturabilirsiniz, misafirlerinizi ağırlayabilirsiniz. Üstelik burayı arzu edenler kışın kapatabilir, kış bahçesi haline de getirebilir. Üst kattaki diğer bir odada burası büyük bir alan. Gerçekten çok ferah. Arzu ederseniz burasını yatak odası olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca bunun yanı sıra arzu ederseniz yine burayı bir iş yerine kiraya verebilirsiniz. Çünkü bu binanın şöyle bir özelliği var değerli izleyicilerimiz. Çok önemli bir cadde üzerinde olduğu için bu binanın yarısı konut olarak kullanılıyor, yarısı ise iş yeri olarak kullanılıyor. Eğer ben yatırım yapmak istiyorum ya da ben burayı kendi iş yerim olarak kullanmak istiyorum derseniz bu size kalmış bir şey. Her şeye müsait, çok çok önemli. Bu odadan da aynı şekilde yine terasa geçebilirsiniz. Tabii sizlerden çok sayıda sorular gelecek. Bu dairenin fiyatı nedir? Ben buna geleceğim. Ancak şunun altını çizmek istiyorum kıymetli izleyicilerimiz. Bu geleceğinize dair çok çok önemli bir yatırım. Az önce ifade ettim. İsterseniz yaşayabilirsiniz. İsterseniz ciddi bir kira geliri elde edebilirsiniz. 160 metrekare İstanbul'da dubleks, kapalı otoparkı olan, cadde olan, hemen binanın altında Starbucks, bankalar, kuyumcuların bulunduğu bir binanın en üst katı burası. Bu büyük fırsattan siz de artık düşünmeden istifade edebilirsiniz. Şanslı kişi diyorum bu daireye sahip olacak olan kişi gerçekten, çünkü böyle bu tarz daireler 40 yılda bir gelir. Çünkü bölge özel, daire özel, gördünüz dolabına kadar her şey düşünülmüş vaziyette. Hal böyle olunca da bu daireler çok kalmayacaktır diye düşünüyorum. Peki fiyata gelelim. Değerli izleyicilerimiz, bu dairenin şu anki satış fiyatı 8 milyon lira. Evet, 8 milyon TL'yi veren bu daireye sahip olacak. Yaklaşık
210 bin, 220 bin euro civarında diyebiliriz. Bu paraya dünyanın en büyük metropollerinden bir tanesi olan İstanbul'da sizin de daireniz olabilir. Peki ne yapacaksınız? Dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun, ister Türkiye'de, ister Avrupa'da, ister Amerika'da, ister Kanada'da, ister Avustralya'da, şu anda ekranın altında görmüş olduğunuz telefon numarasıyla irtibata geçtiğinizde siz geleceğinize dair çok önemli bu adımı atmış olacaksınız. Üstelik yurt dışında yaşıyorsanız bu daireye sahip olmak için Türkiye'ye gitmenize de gerek yok. Yine aradığınızda arkadaşlarımız tüm detayları size anlatacaklar. Daire sahibi olabileceksiniz. Yine Türkiye'nin de dünyanın da neresinde olursanız olun tavsiyemiz şu: gelin İstanbul'a görün. Ondan sonra sahip olun. Yok ben gelmeme gerek yok Fatih Polat, sana güveniyoruz diyorsanız da çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'ye gelmeden de tapunuzu kendi adınıza alabilirsiniz. Hemen tapuya sahip olacaksınız. Hemen tapu. Evet değerli izleyicilerimiz, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar hatırlatıyorum. Bu büyük fırsattan istifade etmek istiyorsanız ekran altında şu anda görmüş olduğunuz telefon numarası ister WhatsApp üzerinden ister normal olarak arayarak irtibata geçebilirsiniz. Şimdiden beni izleyen ve kalbinde bu daireye sahip olma umudunu geçiren herkese hayırlı uğurlu olsun.